Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava ya da merdane kullanmadan yapabileceğiniz, içerisinde kaşar olan çok lezzetli, yumuşacık bazlama tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz bazlamanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimize ilk olarak hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Derince bir kasenin içerisine 1,5 su bardağı ılık sütü ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru mayayı ekliyorum. Güzelce spatula ile karıştırıyorum. Bu aşamada sütünüzün ılık olmasına çok özen gösterin. İçerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyuyorum. Tarifimde 3,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Unun bir kısmını koyup karıştırırken içerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Daha sonra kalan unu da ekleyerek spatulayı içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra 3-4 dakika boyunca elimle yoğurmaya devam edeceğim. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamuru elimle yeterince yoğurdum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuruyorum. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Toparladıktan sonra tekrar yoğurma kabının içerisine yerleştiriyorum. Üzerini kapatıyorum. 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde mayalanmış. İlk olarak hamur kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Tekrar tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Burada hem toparlama işlemini gerçekleştiriyorum hem de yuvarlak bir form veriyorum. 2 eşit parçaya kesiyorum. Parçanın bir tanesini alarak rulo haline getiriyorum. Her parçayı 5 eşit parçaya bölüyorum. Bu parçaları beze haline getirerek kenara koyuyorum. Hazırlamış olduğumuz bu hamurdan toplamda 10 adet beze elde ettik. İlk yaptığım bezeyi alarak çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. İçerisine rendelemiş olduğum kaşar peynirinden koyuyorum. Daha sonra kenar kısımlarını alarak ortada birleştiriyorum. Hamuru tekrar beze haline getiriyorum.
Burada önemli olan hamurunuzu birleştirdikten sonra iyice sıkıştırın. Böylelikle bezin içerisine koymuş olduğunuz kaşar peynirleri dışarıya çıkmaz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Arasına kaşar peyniri koyarak bezeleri hazırladım. Tezgahın üzerine temiz bir bez koyuyorum. Bezenin bir tanesini alıyorum, çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Bu aşamada ortadan dışarıya doğru bastırarak açmaya özen gösterin. Böylelikle kaşar peynirini her tarafa yaymış olursunuz. Hazırlamış olduğum bazlamayı bezin üzerine koyuyorum. Tekrar mayalanması için üzerini kapatıyorum. Bütün bezelerin hepsini bu şekilde yaparak bezin altına koyuyorum. 15 dakika boyunca burada mayalanmasını bekleyeceğim. Hazırlamış olduğunuz bezelerin üzerini kapatmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Böylelikle bazlamaların üzeri kurumamış olur. Ocağımızın üzerine tavayı koyduk, iyice kızmasını bekliyoruz. Hazırlamış olduğum bazlamaları örtünün altından çıkartıyorum. Tek tek tavanın içerisine yerleştiriyorum. Bu aşamada ocağımızın altı yüksek ateşte. Kesinlikle bazlamalarımız pişene kadar altını kısmıyoruz. Bazlamaları tavaya koyduktan sonra sık sık çevirerek pişiriyoruz. Bu aşama çok önemli. Bir yüzünü pişireyim, daha sonra diğer yüzünü pişireyim diye düşünmeyin. Sık sık çevirerek pişirmiş olduğunuz bazlamalarınız daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bazlamaları sık sık çevirerek altını üstünü güzelce pişirdim. Servis tahtasının üzerine alıyorum. Diğerlerini de hemen tavanın üzerine yerleştiriyorum. On adet bazlamayı güzelce pişirdik. Hepsini servis tahtasının üzerine aldım. Hala çok sıcakken fırça yardımıyla üzerlerine tereyağı sürüyorum. Tabii ki tereyağı da bazlamalarımızın lezzetine lezzet katmış oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bu bazlamalar gerçekten çok güzel oluyor. Birkaç tane püf noktası var. Sizler de buna uyarsanız gerçekten çok lezzetli bazlamalar elde etmiş olursunuz. Hala çok sıcakken sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. İçi dışı gerçekten çok güzel bir şekilde pişmiş. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu leziz bazlamaları yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.